söylemek istedi aslında dün abiler. Hani Alo. Hocam merhaba, ben Türkiye İşçi Partisi'nden arıyorum da. Bu Türkiye İşçi Partisi. Bu çadırın herhalde gelecek. Ne zaman abi gelir o? Tamam, 45 dakika sonra. Tamam abi, ben sana bir numara vereceğim de. Ben biraz zorlanacağım. Tüm bu ekipler AFAD koordinasyonunda planlı, bilinçli, donanımlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Elbette bu çalışmaların öncesi var. AFAD, ülkemizin 11 bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunacak sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak afet sonrası müdahalelerin hem hızlı hem etkin olması için ciddi bir hazırlık yürütmüştür. Dikkat ederseniz artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından nerede bu devlet sesleri yükselmiyor. Çünkü devlet ilk andan itibaren hep milletimizin yanında yer alıyor. Gereken her türlü desteği sağlıyor, faaliyeti yürütüyor. Anam ah. Ah anam ah. Ah, ah ya abni ah. Ya Ali. Ya oğlum. Ya Habib. Ya canım. Ya ciğerim. 13 gündür ben aynı şey bağırıyorum. Gelirim giderim bağırırım. Kimse beni duymuyor ya oğlum. Ya şu bina aslında ikiz bina ve bizim bütün yaşadığımız enkaz kaldırma çalışması, o yaptığımız bina yerinde yok şu an, dümdüz. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Hepsi bu tarafa yığılmış durumda şu an. Bina böyle 4-5 kat. Şu an bir daha deprem oldu. Arkadaşlar selam. Çok şiddetli ve çok uzun süren bir deprem oldu. Her taraf yıkıldı. Parti binamız yıkıldı. Çevrede çok sayıda yıkık bina var. Ben ulaşamıyorum. Ailemi arayıp iyi olduğumu söyleyebilir misiniz? Barış abinin babası Seyfi abi ve Nihal ablaların evine baktım. Evde yoklar ama bina sağlam. İlk aldığım mesaj bizim Hatay İl Başkanımız Şahin parti meclisi grubuna sesli bir mesaj atmış. Tabii çok telaşlandım. Yani sonuçta sesli mesajdan şey yapıyorsun durumu. Geldik, koordinasyon merkezine geldik. Çok hızlı gideceğimiz Armutlu Mahallesi'ne geldik işte. Köprüden geçtik. Hemen şu noktadan buraya doğru girdik. Şimdi ben sana ince ince vereceğim bunu. Sen onu kendine göre ayarlayacaksın, tamam mı Esra? Tamam. Sen kimlerdensin? He? Kimlerdensin? Armutlu'da. Armutlu'dan. Tabii ki biliyoruz yani iktidar bunun sorumlusu. Ama ne olur arkadaşlar dedim ilk yani en azından 72 saat hiç bu konuları konuşmayalım. Sadece bütün partiyi, olanaklarımızı harekete geçirelim ve yardım, dayanışma faaliyeti, işte arama kurtarma faaliyeti ne gerekiyorsa onları yapmaya çalışalım dedik. Sonra hemen bir planlama yaptık. Barış ve Ahmet
çok hızlı biçimde. Antakya'ya geçsinler diye karar verdik. Oradan kim aldı? Ama bizim başka enkazda insan var. Evet doğru. Gerçi orada şey var. Biri daha var. Başka Tamam bir dakika. Benim herhalde. Orayı yanlış yere bak. Bak amcaya söyleyin sırtını senin olduğun taraftaki duvara versin. Baba çekilmez kanından. Nerede? Orada işte. Abi orada yazdı. Kimse var mı? Haydi. Hadi yardım edin. Allah. Bravo. Bravo. Yürüyebilir misin? Tamam. Bir nefes al. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şu hayvanlar serbest mi? Versinler de serbest mi? Ya elini veriyorsun da. Abi ben seni bak burada da kanın var. Devlet su hemen abi. Ağız uzaklar değil dursun. Olur mu? Tamam. Çekeceğiz boşuna getiriyor. Aşağıya. Yaralı mı? Ulaşamıyoruz. Hastane. Nerede? Yani oraya dair bir yandan anlatacak çok şey var ama bir yandan da böyle hani nasıl ifade ediliri de çok kestiremiyorum ama şöyle yani ikinci en büyük şeyim, dehşetim diyeyim. Şu oldu. Armutlu'nun içine girdiğimizde de bizim dışımızda hiç kimse yok. İşte sokaklara zaten binalar yıkılmış. Yani enkazların üzerinden yürüyoruz. Sokaklar enkaz halinde artık. İlk gördüğüm şey, ilk girdiğim sokakta 2 tane battaniyeye sarılı cenaze vardı. Böyle yaşlı biriydi sanıyorum. Kolunu gördüm. Kolu dışarıdaydı. Yani yüzleri falan kapalıydı ama orada bir kez daha şey dedim. Buraya kimse gelmeyecek. Armutlu'ya gittiğimiz anda sesimizi duyan var mı diye bağırdığımızda tüm binalardan çığlıklar yükseldi. Bir yankılar oluştu. Mesela daha sonraki günlerde belki bir enkazın içerisinden bir ses duyarken o anda her enkazın altından bir sürü ses çıktı. Her enkazın altından 3 ses, 5 ses, 10 ses geliyordu. Ve ne yapacağımızı şaşırdık. Tek bir şeyimiz yoktu elimizde. Materyalimiz, ekipmanımız, hiçbir şeyimiz yoktu. Oradan bulduğumuz kürekle düşen molozların içerisinden ayıkladığımız demir çubuklarıyla kurtarma çalışmasına başladık. Bir binaya eğilerek bağırdık. Yani böyle biraz daha girilebilir görünüyordu çünkü. Bütün sokak böyle inlercesine yani gümbür gümbür hem duvarlara vuruluyor hem sesler yükseliyor. 6 kişiydik yanılmıyorsam. 6 kişi böyle hani çil yavrusu gibi nereye koşacağımızı şaşırdık. O kadar sesin içerisinde dedik ki ilk önce bebek ve çocuklardan başlayalım. İlk önce çocuk seslerini tespit etmeye çalıştık. Burada işte bebeğin sesini duyunca biz buna gittik. Onlar gelir gelmez hemen burada 5 yaşında çocuk var hocam. Direkt ona girdi çünkü yanında ablası da var. İşte hatta ilk gece görünürde o sokakta 2 çocuk vardı. Onlardan birini bizim arkadaşlarımız çıkardı. Orada hemen 2 tane abi kardeşi kurtarmaya başladık. Abi çok hızlı bir şekilde çıkarttık ama. Arkadaşlar saat 5:21. Şu an depremin üzerinden 25 saat geçti. Arkadaki bina Antakya'daki binaların halini çok net biçimde anlatıyor. Kişisel olarak içinde benim arkadaşım da var. Çıkarmaya uğraşıyoruz. Neyse ki hala hayatta, ayağı kırık ama şu an müdahale edemiyoruz çünkü karanlık. Burada gönüllü inşaat işçileri farklı farklı enkazlara gidip canhıraş insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Sürekli hayatta olan bir arkadaşımızı kurtarıyorlar. Ama ne yazık ki hayatını kaybedenler de var. Bu ne demek biliyor musunuz? Gönüllü inşaat işçileri dışında kimse yok burada. Hiç kimse yok yani. Amca şu an arkada bahçe var ya, o taraftayız. Tamam, tamam. Bir üstündeyim diyor.
Bahçenin bir yüzü yanlış. Abi çökmüş olabilir galiba. Abi ses oradan gelmiyor. Çöktüğünü bilmiyorum. Ses şuradan bir yerden geliyor. İşte yani şu içten geliyor. Beyli amca. Ha beni duyuyor musun? Ha. Şimdi biz senin yerini tespit ettik. Tamam. Bir tane hikayeci arkadaşla beraber geri gelecek. Senden ricam böyle sağlam durmaya devam et. Tamam. Ben buraya geldim ve bir dolu enkazın altında birçok insanla konuştum. Hepsine yalan söylemek zorunda kaldım ya. Daha doğrusu o an için yalan söylediğimi düşünmüyorum ya. Çok samimiyetle söylüyorum yani. Gerçekten işte ya daha tamam erken, çok geniş bir coğrafyada oldu. Çok fazla mağduriyet var. Ve ilk etapta yardımı yapacak yapıların kendi de zaten enkaz altındaydı. İşte Hatay sınırları içerisindeki İlk yardım ekipleri, itfaiye, polis, asker, onlar da enkaz altında. Aynı şey Adıyaman, Elbistan, Maraş, Urfa için de geçerli. Ama yakın kentlerde bir şey olmadığını biliyorum. Oradan gelecek umuduyla sabredin, dirayetli olun, çıkaracağız sizi falan diyor. Yani en az 10-15 kişiyle konuştum. Ve ben şimdi kesik ya. Başörtüsünün altına bir çocuklar öyle bir bağırıyor ki içim gidiyor ha. Çocuklar öyle bir bağırıyor, kadınlar bağırıyor, adamlar bağırıyor, bizi kurtar. Kimse yok. Bu köşede bir tane kadın her gün beni kurtarın. Kimse yok ki. Her gün beni kurtarın diyor. O ikinci gün ha. Ha kadın öldü gitti. Daha hala açmamışlar orayı. Daha hala da açmamışlar. Ha? Ses vardı ama kimse gelmiyor. Gelene kadar öldüler yani. Sonra ceset çıkarmaya başladılar. Bir 25 ceset falan çıkarmışlar buradan. Hala 3-4 kişi kayıp. Teyzemin eşi kaldı. Daha bulamıyoruz. Onun çocuğu çıkarmışlar. Ölü. 10 gün sonra eşimi çıkardım enkaz altından. Oğlumu 5. günde çıkardım. Ne kadar acı çekmiştim. Kimse gelmedi yanımıza. Kalbim aşırı derece yani. Ya korkmak değil ya. Çok ilginç bir şey. Yani bir insana yardım edememek acayip bir şey. Ve feryatları diliyoruz ya. Anne aşağıdan bağırıyor, ne olur sadece çocuğumu çıkar. Yani kendinden vazgeçmiş. Geç kaldılar, geç. Can kurtarmaya geç kaldılar. Kimse gelmedi buraya. Ne televizyon, ne kamera, ne ekip, ne birisi. 10 gün sonra bu çadırı bize verdiler. Biz yağmur altındayız. Allah'ım sabır ver ya. Burada dedemler oturuyor ileride. Her taraf arkadaş, eş dost akraba ve 2 gün oldu neredeyse. 48 saat doluyor. Buraya bırakın kurtarmayı, buraya tespit yapmaya gelen yok. Cumhur İttifakı sahada diye bir açıklama yapıldı AKP tarafından ve bizim açımızdan da çok önemli bir kırılma noktasıydı. AFAD Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki ulaşamadığınız hiçbir şey yok. Ya utanmıyor musun ya? Bu kadar insanın kanı ellerine bulaşmış, dilinize de bulaşmış, yüzünüze de bulaşıyor. Yani bu kadar yüzsüzlüğü, hayasızlığı, terbiyesizliği anlamakta çok zorlanıyorum ya. Sadece burada 1000 tane insan gömüldü. Yani gömüldü. Bir kısmı soğuktan ulaşamadığımız için. Yani bugün bulunan birkaç kişi mesela üstlerinde çizik yok. Soğuktan donarak vefat etmişler. Böyle kaybettiğimiz insanlarla dolu şu anda enkazlar ve bunu konuşmayacaksak biz neyi konuşacağız? Yakarım burayı. Bakın çok net söylüyor. Burada ölen insanlar benim eşim, dostum, arkadaşım. Hiç kimse bizi oradan patronluk ağalık taslayamaz. Bu işin vebali çok büyük olur. İnsanlar enkaz altlarında donarak hayatlarını kaybettiler. İnsanlar evlatlarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, bunların duyarsızlıkları, umarsızlıkları, beceriksizlikleri, ahmaklıkları yüzünden kaybettiler. İnsan çok öfkeleniyor. Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum. Bela okumuyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Bak bela okumuyorum. Özellikle okumuyorum. Çünkü bela başımızda. Tanımadım abi yani. Kaç yaz takıldığımız, kaç kere gelip gittiğimiz sokakları tanımıyorsun. Mustafa'nın yanına koştum. İlk yakın bir arkadaşım, anne babası işte enkazdaydı. İlk günden beri biliyorduk. Mustafa pazartesi geldi bu arada. Devletin gelemediği yere İstanbul'dan çıktı. Ahmet gibi, Barış gibi, bizim gönüllü arkadaşlarımız gibi. Mustafa da, Volkan da, Enver de yani arkadaşlarım da evlerinden depremi öğrenince çıktılar. Arabalarına bindiler, arabaya bindiler. Karda kalarak bile olsa pazartesi akşamı buradalardı.
Yani benim arkadaşlarım pazartesi akşamı itibariyle yıkılan binalarda altında sesini duydukları anne babaların başında beklemeye başladılar. Ve hiçbir şey olmadı. Yani işte günler geçti, sesler azaldı, daha azaldı falan filan. Cenazelerini alabildik diye sevindik günün sonunda. Bu halk ne yaşamışsa yaşatanlara aynısını yaşasın. Bak ben okumuyorum. Canları hariç. Ne yaşamışlarsa anlatabildim mi bu halk? Kendileri de inşallah yaşarlar. Aynısını görürler, yaşarlar. Bağırdım, çağırdım, sokaklara gittim, geldim, kimsem yok. Bir Allah'ın kulu bana demedi, bakarız, gideriz, yaparız. Ölüme sürüklediler bizi. Çok acı bir şey. Allah büyük. Nasıl bir vicdan bu? Ben kabul etmiyorum bunu kesinlikle. Kozmo adında bir çocuk, bak sonradan çıktı, vefat etti. Özcan adında birisi. Eşi, 2 çocuk. Mithat Yurdakul adında bir emekli asker. Mehmet Ali Ekmekçi ve dayımın kızının 2 çocuğu, yeğenlerim Eren'le Elif. Bunların hepsinin sesi geliyor. Ve o afat çekti gitti. Anlatabildim mi? Ve getiremedik bunlar. Gelmediler. 3. günde yavaş yavaş gelmeye başladılar. 5. gün, 6. günde herkes geldi. Bitti. Hayat bitti. İlk 2 gün, ilk 48 saat önemli oldu. Hayat bitti. Binlerce insan kurtulabilir. Binlerce insan. Ne zaman işte 12 gün sonra, 13 gün sonra kızım bu ne? Yani 13 gün sonra mı? Ben yalvara her yere başvurdum. Zorla neymiş? Zormuş. Zor buraya gelinmez. Zor burada yol yok. Bilmem ne. İşte yaptılar. 1 saatte yaptılar. Baştan yapsaydılar ne olurdu? Soldaydım. Girişte girdiğinde üstte çıktığınca. Evet, o tepeye bakıyor. Kaptanın altında değil, bir altta. Onu kurtuldu mu? Yok, kimse çıkmadı bizimkiler. Ablamla yiyorum. Ahmet abi. Bir en alt katmış, bodrum katı. Oğlum. Ya Allah. Geçmiş sağ olun. Daha almadınız mı? Ben sandım o dün akşam çıkanlar sizindi. Yok bunlar ötekiler. Sizin kimin? Bizim gelinler, çocuk, torunlar falan. Kim şey mi? Demin o genç dedi bana Meral mı? Bu arada enkaz altında bir tane müzisyen yaşıyor. Böyle bir bilgi vardı. Onu aradık ama hiçbir şekilde ona ulaşamadık. Sürekli müzik aletlerinin parçalarını gördük. Binanın her tarafına yayılmış bir şekilde. Muhtemelen o apartmandaki birçok insana müzik eğitimi ya da müzik dersi veriyor ki işte çünkü apartmanın birçok noktasında müzik aletleri var ve kendisine ait. Bunlardan bir tanesi de. Yani burada her enkazda yaşayan insanların %95'i benim aynı sahip olduğum kültüre sahip. O yüzden onların her tür eşyası bana tanıdık. Her tür fotoğraf bana tanıdık. Her şeyi bana dair. Yani her şeyini biliyorum. Her şeylerini biliyorum. Enkazın altındaki hallerini bile tahmin edebiliyorum. Ve bu bana çok ağır geliyor. Bundan çıkardık. Zaten deprem olurken çıkardık onları. 4 kişiyi dün burada çıkardık 7 saat 7'de. Burada kuzenim öldü zaten. Koskoca bir devlet tahayyülü, işte milyar dolarları yöneten, yüz binlerce kolluk kuvveti olan o devlet yokken buraya inşaat işçileri, maden işçileri geldi ve ilk geldiklerinde gördük, koordine ettik ve çıkarken gördüğümüzde hepsinin üstünde yırtık montlar, ayakkabıları yok, spor ayakkabılarla, yırtık ayakkabılarla gelmiş durumdaydılar ve muhteşem bir fedakarlıkla çalıştılar. Baktım abi ben eski madenciyim. Gelebilirim evet. Ben hayatımda ilk defa burada ceset gördüm.
Ve çıktım gecesinde gördüm cesedi. Evet Allah var kanım dondu mu dondu. Zaten haber aldık bir hafta önce 2 gün önce. Bizi işten atmışlar. Umurumda da değil açıkçası. Hani çalıştığım yer evet bana bir hafta izin vermişti. Ama ben bakıyorum abi arkamda dönsem benim burada tutacak bir sözüm. Abi, bir insana daha yardımcı olabilecek psikolojim var. Ben artık dayanamıyorum bu haksızlığa, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ben de örnek 2 tane kuzenimi, eşini, onları kaybettim, nenemi kaybettim. Anlatılmaz ya artık. Kalpler kırıldı, üzüntü denen bir şey kalmadı. Ve baştakiler olmak üzere. Afat ekibi olsun, Kızılay olsun. İlk günde hiç kimseyi görmedik bu memlekette. Aile kendimi kameraya açsam. Ben burada 2,5-3 günlük rahat bir çalışma aslında. Bu kısımda son kısımda vardı. Bu kısımda hayatı bu oda dediğimiz kısım var. Yok. Son kısımdan açmadan söyle. Son kısımdan açtığımda sen burada o kızın kendi aileleri, kendi imkanlarıyla 2-2,5 gün çalışıp cesedi kendisini çıkarması çok kötü. Burası şu an benim için şöyle yani bütün hikayenin her yerindeki insanları hatırlıyorum, insanların oturuşunu. Yani şu sandalyenin olduğu yer mesela Adanalı ailenin işte burada çalışma yapılırken cenazesini bekledikleri yer. 12 gün sokakta yatıyoruz sadece ceset için. Artık yani kurtarmayın, sadece cesedi çıkarın. Yani bir güzel bir yerde yatsın adam yani öldü, kimse kurtarmadı. Sonunda bir yerde kalsın yani güzel bir yerde. Çökte mi bırakayım bunu yani? Bakın şu an burada yerden 3 kat yukarıdayız. Burası eski Antakya evleri. Buralarda hep işte restoranlar, kafeler falan filanlar vardı. Sosyal hayat buradaydı. Ve burada konutlar da vardı. İnsanlar bunların bu sokakların içerisinde yaşıyordu. Enkaz altında kalanların çıkartılabildiğini düşünmüyorum. Çünkü şu an oraya ne bir araç ne bir başka bir şey giremez. El imkanıyla geçmiş ve kendilerini kurtarmışlarsa o kadar. Cesetler bile içindedir yani inanın. Bir yerden sonra birbirimize birilerini sormayı bıraktık. Yani şunu gördün mü? Ne oldu? Çünkü ilk hafta o kadar çok ölüm haberi aldık ki bir yerden sonra insan istiyor. Sormuyor. Yaşıyordur. Ve bir gün bir yerde karşılaşırız. Mesela ikisini de tanıyorum şimdi. Ölüp ölmediklerini biliyorum. Evet basıyorsun abi. Kafana dikkat et gelirken. Eline sağlık Seçkin. Eyvallah. Abi orada çok sağlam. Çok sağlam. Sağ Oradaki göze yaşam odası ciddi sağlam. Bu Mert bir şekilde yattıktan sonra dik bir hale gelip ilk kafasını böyle kaldırdı ve dışarı çıkmaya çalıştı ama. İşte Mert'in bir sözü var bana, işte nargile içme sözü var. Ama bu söz benim için güzel yanı herhangi bir yerde değil, Antakya'da bir daha buluştuğumuzda. O yüzden böyle onun da benim de böyle belli ki bir Antakya'da yeniden buluşup bir nargile içmemiz mümkün olacak. Biz buraya geldik ertesi gün.
Bizim gibi bir dolu sivil toplum örgütü geldi, siyasi parti temsilcisi geldi, belediyeler geldi. Kendiliğinden bir şekilde bir araç bulup buraya gelen binlerce insan oldu, yüzlerce insan oldu. Diyelim onların hepsini çıkarsak dedik. Bu olmasaydı, hiçbiri buraya gelmeseydi. Buraya hiç kimseyi görmeyecekti buradaki depremi yaşayanlar. Yani bir nevi aslında devletsizliğin kanıtı buradaki bizler olduk. Anlatabiliyor muyum? Yani bizi de çıkardığınızda ne olurdu acaba bir düşünsünler. O parmağı nasıl kırılacağını gösterirdi bu halk onlara. Yani buradaki insanlar yürüyerek Ankara'ya gider ve o sarayı yerle bir ederlerdi ve hakkıydı. Halen de hakkı olduğunu düşünüyorum. Eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir. Hakkımızı helal etmiyoruz. 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 Önce ağladı, sonra güldü. Teyzem, öz teyzem. Aynen. Annemin ikizi gibi. İstanbul'da arkadaşım. Ama artık Antakya'da teyzem. Yine içinden aileden çadır var mı şu an çadır? Yani dağıttım ki ona ihtiyaç var. Kömür falan da var değil mi? Kömür yok, odun var. Kömür yakacak odun var, kömür yok. Gelmedi hiç. Palet var. Kuşlar içimden düşümden uçmuş, yani derinden derinden. Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış, yani derinden derinden. Aşklar savaşlar şiirden çıkmış, yani derinden derinden. Putlar ikonlar evimde belirmiş, yani derinden derinden.